Merhabalar, mutlu haftalar sevgili dostlarım. Değerli izleyicilerim hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs 2023 Pazartesi sabahın erken saatlerinde saat 07.00'da sizlere böyle bir yayın çekiyorum. Evet, dün çok yoğun 14 Mayıs günü yoğun bir gündem yaşadık. Türkiye seçime gitti. Türkiye aslında Cumhurbaşkanını seçmek için oyunu kullandı. Gerçekten çok uzun bir geceydi ve şu an itibariyle tam olarak hala sayımlar sürüyor. Dolayısıyla ben de bu yayını bu sabaha bırakmak istedim. Sonuç olarak her gün sizlere gökyüzü hareketlerinden astrolojik olarak bilgiler veren, haber veren bir kanal olarak bu önemli aslında haberi de paylaşmak istediğim için hani netice çıkarsa o yüzden sabaha bırakmıştım. Bir ikinci sebebi daha var tabii ki. Sonuçlar açıklanırken gece boyunca siz de biliyorum herkes, bütün Türkiye izledik ve hala belki de izleyenleriniz var sabah olmasına rağmen. Fakat Türkiye bir seçim yaşadı. Bu iletişim, bilgi akışı dediğimiz olay gerçekten çok kötüydü. Çünkü şimdi Merkür S, dün itibariyle retro Merkür S oldu, zaten paylaştım. Şimdi astrolojik verilere gökyüzüne baktığımızda zaten bunun olma olasılığı böyle bilgi akışında, haber, iletişimle ilgili konularda durduğu için Merkür ne yazık ki bazı kopukluklar oldu. Yani 21. yüzyıldayız ve koskoca bir ülke seçim yapıyor ve biz bilgileri, hatta sırf biz değil, neredeyse haber kanalları, YouTube olsun, televizyon kanalları olsun, doğru bir, sağlıklı bir ya da bilgi edinemediği için neredeyse sosyal medyanın neredeyse değil öyle paylaştığı bilgi verileri bize aktardılar. Sürekli bir aksaklık, sürekli bir durma yaşandı. Gerçekten çok üzücüydü. Bu çok sıkıcı bir durumdu açıkçası. Yani Türkiye'de bu kadar sağlıklı bir haber ajansının olmaması gerçekten çok üzücüydü. Bütün dünyanın gözün burada, bizim ülkemizde ve biz gerçekten berbat diyebileceğim bir bilgi ve ulaşım derdi yaşadık ve şu an hala yaşanıyor açıkçası. Bu çok kötü ve çok benim için korkunçtu. Yani sıkıntıdan öldüm. 2,5 gibi falan yattım en sonunda. Çünkü belli oldu artık. Yani şöyle ikinci tura kalacağı belli oldu. Ve ondan sonra da bu sabaha bekledim ve uyandığımda da hala sabah, bu arada 5,5 gibi kalktığımda halen daha sayılıyordu ve şu an hala da yurt dışından gelen oylar sayılıyor. Tam netleşmedi ama sonuç ikinci tura kaldı belli oldu. Evet, şimdi bugün 15 Mayıs Pazartesi günü ve yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım şahane bir hafta geçirirsiniz. Mutlu, keyifli, ağız tadıyla geçsin. Öncelikle pazartesi günü güzel bir gün. Onu söyleyerek başlamak istedim. Çok enerjik bir pazartesiye başladık. Zaten gördüğünüz gibi ayın Mars'la çok güzel bir etkileşimi var. Saat 5 gibi Mars'la son açısını yaptı, uyumlu açısını yaptı ve boşluğa girdi. Şu an Balık burcunda ve boşlukta ayımız ve hemen şimdi size saatleri söyleyeceğim. Bu sabah saat 9.55'te, yani saat 10'da Ay Koç burcuna geçiyor. Şimdi Merkürümüz dün durdu. Bugün de duruyor bu arada. Bugün de duran ama 16'sına, yani Salı günden itibaren normal hızına geçmeye başlayacak. Dolayısıyla bugün de bu durağanlık, bugün de tam olarak netleşmemiş durum olacak. Biz tam doğru bilgileri herhalde ya bu gece saatlerinde ya da Salı günü alırız. Yani seçimin tam olarak rakamların, rakamsal olarak neler olduğunu. Dolayısıyla da bu astrolojik olarak biz bunu biliyorduk. Evet, Merkür esken böyle bir sonuç almakta zorluklar yaşanacağını, hatta 14 Mayıs günü için bir 15-16 dakikalık bir yayınım var. Orada bu konudan da bahsetmişim. Biraz önce izledim. Seçimin ertelenebilme olasılığından bahsederken bu seçiminde ikinci tura kalacağını, hatta belki de üçüncü bir seçimde yapılabilme olasılığından bahsetmişim, konuşmuşum. İzlemeyen arkadaşlar orada izleyebilirler. 14 Mayıs için yaptığım yayında ve ayrıca parantez açarak çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Yarından itibaren, ayın 16'sından itibaren 17 ve 18
Mayıs, yani bu haftanın içerisinde, artık Jüpiter Boğa'ya geçiyor. O transitlerden de bahsettim ve ayrıca ikinci tura kalan seçimin tam tarihini bilmiyorum bu arada. 28 Mayıs, yani 20 Mayıs ve 30 Mayıs arasından da bahsetmişim. Ne kadar önemli bir gökyüzü olduğunu şimdiden bilin. İzlemeyen arkadaşlar birbirlerine izletsinler. 14 Mayıs yayınımda hepsinden bahsetmişim. Şimdi ben bugüne geri dönüyorum. Bugün neler olabilir? Şimdi bakın, evet, saat 10'dan sonra artık hız kazanıyoruz. Bir de Ay Koç burcunda ayın fazı artık kapanıyor, biliyorsunuz, yavaş yavaş. Sonuçlara gidiyoruz. Biz de seçim sonuçlarını yarın itibaren alacağız. Ve bizim hayatımızda önemli sonuçlar, evet, olabilir. Önemli gelişmeler olabilir. Hatta şöyle bir şey tavsiye etmek istiyorum. Ay Koç'tayken başlangıç yapmak, hızlıca girişimlerde bulunmak çok iyidir. Hızlı sonuçlar çünkü alırsınız. Ancak şimdi Ay Koç'ta ama Mars Yengeç burcunda aile içi dinamiklerinde biraz sorun teşkil edecek. Ama bugünün güzel açıları olduğuna göre, ki saat tam 11.28'de Ay Plüto'ya destekli bir açı yapıyor ve saat 15.44-16.44 arasında da Mars'ın bir Neptün'le üçgeni var. Gün boyu etkili bu arada. Mars hareket, enerji. Neptün de bizim sanatsal, iç ruhani konuları da aktive edeceğine göre inanılmaz ilham kabiliyetimiz yüksek, sanatsal becerilerimiz çok yüksek. Kendimizi ifade etmek adına çok daha naif, güzel sözler, iltifatlarda bulunabiliriz. Sanat dedik, başarı dedik, sanatla ilgili mesela dans etmek. Çok başarılı dansçıların, dünyaca ün yapmış insanların haritalarında olan bir açıdır aynı zamanda. Mars-Neptün üçgeni sanatsal kabiliyet ve beceri verir açıkçası. Bunu hayatımızın her alanında bakın kullanabiliriz. İlişkilerimize de yayabiliriz. Bunu bir fırsat olarak düşünürseniz eğer. Bugün çok müsait bir gün bu anlamda. Çünkü başka da zorlayıcı bir açı yok. Dün için de söylemiştim. Çok zorlayıcı açılar yoktu. Bir olay olmayacağını konuşmuştuk zaten. Bugün de öyle değil. Güzel bir gün. E, Eğer öyle bir şey illa olmasını bekliyorsanız, ayın 16'sından sonra olabilme olasılıkları artacak açıkçası. En çok da 21'den sonra bu arada. Onu da tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi genel olarak bugün ilişkilerimiz gündemimizde olur. Aile içi konular, evlilik, ortaklık, iş projeleri bakın. Ve baştaki yönetim düzeyinde olan tüm kavramları bugün aktive edecek bir gün olacak. Detaylara girmek istiyorum biraz. Size detay vermek istiyorum açıkçası. Evet, şimdi detaylara baktığımızda bugün öncü burçlar. Demek ki hızlı bir gün yaşayacağız. Çünkü Oğlak, Terazi, Yengeç, Koç aktif gözüküyor. Ve ülke içinde yaşayan, yani halkın reaksiyonları, tepkileri, sosyal medya tabii bugün bayağı bir çığırından çıkacaktır bugün, yarın. Çünkü çok konuşulacak şey var gerçekten. Çok eleştirilecek konu var ki özellikle ben hani sonuçların açıklanmasındaki bu yaşanan aksaklıklardan inanılmaz çok etkilendim. Gerçekten çok üzüldüm. Yani ülkem adına ben üzüldüm bu duruma açıkçası. Ne oluyor ne bitiyor bir türlü çözemedik, adlandıramadık. Ve bugün parayla ilgili konularda da yine önemli olma olasılığı var. Neden? Çünkü bugün para biraz ülke içinde veya bizim kendi bireysele indiğimizde, mesela aile içindeki kavramlar, işte anne, baba, eş, e, aile içerisindeki yaşantı, oradaki diyaloglarımız, onların arasındaki olan gelişmeler. Burada parayla ilgili önemli konular konuşulabilir açıkçası. Gayrimenkullerle paylaşım mesela ve sahip çıkma, aslında Venüs de orada. Bakın, kadın figürlerden destek görebiliriz ama Mars'a yaklaştığı için bu biraz zafiyetli olabilir. Yeteri kadar güçlü olmayabilir açıkçası, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla aile içindeki kadın ve erkek figürlerle bugün ve yarın daha çok ön plana çıkacağız, daha çok ilgileneceğiz. Belki ebeveynlerimiz olacak. Sağlıkta olma ihtimali var tabii ki. Ve bugün tabii şimdi Merkür parayla ilgili, finansla ilgili konularda da yine bugünden ziyade daha çok yarın ve öbür gün
önemli belki kıpırdamalar diyelim olabilir. Kendi kazançlarınız, harcamalarınız vesaire, kendi bütçeniz, oradaki planlamalar, bu anlamda böyle daha hızlı, gelişebilir. Şimdi bugünün bizim için güzel saatlerini söyleyeyim size. 11:43, 12:53 mesela bugünün bizim için en verimli saati. Evimiz, dediğim gibi ailemiz, sevdiğimiz insanlar, onlarla ilgili konular, bazı gelişmeleri takip edebiliriz. Diyaloglar için çok güzel bir saat. 19:57, 20:46 yine bizim, aile içindeki bağlarımızı çok güçlendirebilecek. Eğer varsa bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız yine bu saati kullanırsanız daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle bugün tekrar hatırlatmak istiyorum, dişi ya da erkek figürlerle olan bağlarınızı bu saatlerde güçlendirebilirsiniz. Son saatimizde gece 01:42-02:31 aralığında, gerçekleşecek. Yine, önemli görüşme, konuşmalar için gayet faydalı bir saat olacak, sevgili dostlarım. Aslına bakarsanız, hani, yarın da, aynı şekilde benzer etkiler var ama ben yarınla ilgili de biliyorsunuz her gün bir gün sonra için, gökyüzünde neler oluyor çok, önemsiyorum. Mesela bu gece ayın, 16'sına geçeceğiz ya arkadaşlar. 16'sına geçtiğimizde saat 02:03 Ay, Venüs karesi var. Yani bu gece biraz ilişkilerde dikkatli olunması gerekiyor. Gece saatleri biraz huzursuz olabilir ama salı günü gün boyunca sadece bir tane temel açımız var. O da saat 18:29'da Ay Şiron'la kavuşum halinde olacak. İşte bu saatten sonra özellikle 17'sine geçerken, çünkü bugün biliyorsunuz Jüpiter'imiz artık, Boğa burcuna geçiyor. Hepimize bol bereket, şans, huzur, rahat, konfor, sağlık versin. Jüpiter Boğa burcunda paradır, konfordur, lükstür, rahatına düşkünlüktür. Burada biraz bizi aşağı çekebilir. Oraya dikkat edin. Hani böyle aşırı rahatımıza düşkün olabiliriz. O konfor ihtiyacımızı arttıracaktır. Bugünden de etkileri, mutlaka devrede olacak. Onu da hatırlatmak istiyorum. Ve tabii ki işte dediğim gibi evet, Perşembe günü nispeten iyi bir gün. Ama bu haftanın en, bizim için güzel gününü, bugünden söyleyeyim. 19 Mayıs Perşembe, pardon 19 Mayıs Cuma günü bu haftanın en, verimli günü. Çünkü 19 Mayıs günü Boğa burcunun 27 derecesinde saat tam olarak 18:53'te bir yeni ay yaşayacağız arkadaşlar. 27 derece önemli bir derece bu arada. Boğa burcundaki bu derecemiz. Orada bir algolumuz var. Algol denen bir sabit yıldızımız var. Gökyüzünde her ne kadar güzel açılar varsa da, yani çünkü şanslı açılar var yeni ay esnasında. Merkür'ün mesela çok güzel açıları var. Merkür artık düz hareketine döndü. En önemlisi de zaten budur. Ayın Mars'a, ayın Plüto'ya, Merkür'ün Satürn'e ve yine çok önemli bir durum daha var aslında. Hemen yeni ay esnasında geçerli olmak üzere bir Ay Uranüs kavuşumumuz var. Ay Uranüs kavuşumumuz bir yenilik demektir. 27 derece Algol, çok da hani aslında bütün sabit yıldızlar, bakın hiçbir sabit yıldızın çok böyle harika diyebileceğimiz getirisi çok olmuyor. Aslında vaat ediyor, var ama ona erişmek, ona nail olmak ya da diyelim çok kolay değil. Hakikaten çok zor. Bunun detaylarını konuşacağız. Herhalde bu akşam ya da yarınki videoda konuşuruz. Dolayısıyla yeni bir aya doğru giderken, üstelik Boğa burcunda, üstelik Jüpiter de Boğa burcunda, bizim için bence çok güzel bir yeni ay, çok sürprizli. Güzel şeyler bizi beklediğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım ikinci seçim sonuçlarında ülkemizi, bizleri neler bekliyor? Hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın. Bizim için en güzel olan inşallah olsun. Değerli dostlarım. Bu arada yayın, beğenmeyi, paylaşmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ve tabii ki yeni abone olan, aramıza yeni katılan tüm arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Bizimle birlikte her gün günlük gökyüzü yolculuğumuzda
devam edeceksiniz, ve izlerseniz ve takip ederseniz de memnun oluruz efendim. Beni takip eden, şu an beni izleyen tüm dostlarıma, teşekkür ediyorum ve çok mutlu bir hafta diliyorum. Akşama tekrar görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın.